Bu videoda 8. sonsuzluk taşı olan Deathstone'dan ve hikayesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Ayrıca video içerisinde Deathstone'un MCU bağlantısı hakkında da bir iki kelam edeceğim. Biliyorsunuz ki Marvel'ın ilk 3 fazı tamamen sonsuzluk taşları üzerine kurulmuştu. Çizgi romanlarda da zaman zaman sonsuzluk taşları gösterildi ancak temelde sonsuzluk taşları asla büyük bir yere sahip değildi. Koskoca Marvel Multiverse'te sonsuzluk taşlarından daha güçlü olan yüzlerce varlık ortaya çıktı ve bu nedenle sonsuzluk taşları çok da abartılmadı. MCU'da bizlere anlatılan tek konuysa sonsuzluk taşlarının evrenin başlangıcında ortaya çıkması olmuştu. Esasen evrenin başlangıcından önce bile var olmuş olan tonlarca uzaylı ve tanrı olduğunu bizler zaten çok iyi biliyoruz. Are relics that predate the universe itself. What lies within her appears to be one of them. Hatta dün hazırladığım Venom 3 videosunda bunlardan birinden sizlere bahsetmiştim. İşte bu bahsettiğimiz tanrılardan bir tanesi de Nemesis'ti. Nemesis kendi sahip olduğu güçleri parçaladığında 7 farklı kristal ortaya çıkmıştı. Sonuç olarak evren yaratıldı ve bu kristaller şu anda bildiğimiz sonsuzluk taşlarına dönüştü. Güç, gerçeklik, uzay, zaman, ruh ve zihin. Yani MCU'daki herhangi bir kozmik varlığın sahip olduğu bütün güçlerin toplamıydı. Ve bir de 7. sonsuzluk taşı olan Ego Stone vardı. Ego Stone'un hiçbir özel gücü yok. Sadece Nemesis'in benliğini taşıyordu. 7 taş bir araya geldiğinde ise Nemesis geri dönecekti. Ancak Ego Stone dışındaki bütün taşlar bir araya gelirse evrende, hatta çoklu evrende istediği her şeyi yapabilen bir kozmik varlık ortaya çıkacaktı. Bunun en güzel örneği ise What If serisinden tanıdığımız Infinity Ultron olmuştu. Taşların sahip olduğu güçler sayesinde çoklu evrenin üzerine çıktı ve istediği şekilde bütün evrenleri parçalayabiliyordu. Sonsuzluk taşları Marvel'a birçok farklı karakter ve özellik kazandırmayı başardı. En basit örnek yakında vizyona girecek olan The Marvels filmindeki Carol Danvers'ın güçleri uzay taşı yani Tesseract'tan geliyordu. Bunun yanında Scarlet Witch'in güçleri her zaman onun içindeydi ancak zihin taşı sayesinde güçleri uyanmıştı. Scarlet Witch sayesinde ise Monica özel güçler kazanmıştı. Hep böyle bağlantılı olaylarla birlikte neredeyse her karakterin hayatında sonsuzluk taşlarının önemli bir yeri olmuştur. Bunları geçecek olursak yakında başlayacağı söylenen What If ve Marvel Zombies gibi serilerde de sonsuzluk taşlarını tekrardan göreceğiz. En basitinden Marvel Zombies'te 5 taşa sahip olacak olan bir Thanos ve Eternals olacak. Yani Infinity Saga sona erdi ancak sonsuzluk taşları hala kullanılıyor. Ayrıca Doctor Strange filmlerinde söylendiği üzere sonsuzluk taşlarının yok edilmesi evreni savunmasız bir hale getirdi. Yani yakın zamanda sonsuzluk taşlarının yok olmasının bedelini MCU büyük ölçekte ödemek zorunda kalacak. Peki MCU'daki bütün hikaye bu kadarsa 8. taş nereden çıktı diyebilirsiniz. O zaman izninizle hemen açıklamak istiyorum. Deathstone dediğimiz şey aslında siyah bir sonsuzluk taşıdır. Zaten taşların her birisi farklı renklere sahipti. Bilinen 6 taşın dışında Ego Stone'un rengi de beyazdı. Ancak yazarlar demişler ki bir de böyle karanlık bir taşımız olsun, böylece Deathstone ortaya çıkmıştı. Deathstone'un benim bildiğim kadarıyla 2 farklı hikayesi var. İlk hikayesi doğrudan Thor'la bağlantılı bir durumdu. Thor'un dedesi olan Bor zamanında gerçeklik taşına sahip olmuştu. Hatta MCU'da bile bizlere bu durum gösterilmişti. Bilindiği kadarıyla Bor bu taşın gücünü kullanarak çok daha böyle üstün bir silah geliştirmek istemişti. Yani MCU'da gösterildiği gibi taşı çok büyük bir güç sanıp da dünyada saklamaya çalışmadı. Zaten böylesi bir taşın nimetlerinden faydalanmak yerine dünyada saklamak aptallık olurdu. Bu hikayeyi nereden öğrendiğimize gelirsek tamamen Thor'un arşivleri karıştırmasıyla birlikte ortaya çıkmıştı. Hatta burada bir zamanlar Thanos'un kız arkadaşı olan Karilla'dan bile bahsediyorlardı. Aslında Asgard gerçekten çok büyük bir bilgi deposu olarak kullanılabilirdi. Yani şöyle düşünün, seçmeli ders olarak Thor'a Groot'un dilini bile öğretmişlerdi. Adamlarda her türlü bilgi ve arşiv olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Sonuçta Odin 9 diyarda olup biten her şeyi gören ve hisseden bir varlıktı. Peki nedir bu Deathstone ya da siyah taşın olayı, yani nasıl bir güce sahip? Aslında bu taşın olayı çok basit ve bir o kadar da korkunç. Karşısındaki karakterlerin gölge formlarını açığa çıkartan ve onların karanlık yansımalarını kullanan bir silah. Hatta bu sayede kolay bir şekilde ordu bile toplanabilir. Hatırlarsanız videonun başında demiştim ki sonsuzluk taşlarından bile daha güçlü olan kozmik varlıklar var. Peki 8. taşın gücü karşısında kozmik varlığın gölge tarafını ortaya çıkartıp ona karşı kullanırlarsa ne olacak? Böylesi bir senaryoda Deathstone diğer 6 taştan bile daha güçlü olan herhangi bir varlığın dengi olacak demektir.
Zaten taşın doğasında sadece kozmik enerji yoktu. Doğrudan Asgard'ların yaptığı türden bir büyü vardı. Ve burada bahsettiğimiz Asgard'lı büyüsü ne demek oluyor biliyor musunuz? TVA'de diğer sonsuzluk taşları hiçbir işe yaramazken Odin'in Loki'ye yaptığı gerçeklik büyüsü hala çalışıyordu. Yani Loki olması gerektiği gibi bir buz devi değil de babasının onu şekillendirdiği halinde dolaşıyordu. Burada bahsettiğimiz 8. taş ölülerin güçlerini bile bedenlerinden çekip alabilecek yeteneklere sahipti. 8. taşın tüm güçleri henüz açıklanmadı ancak bildiğimiz detaylar bile onun nedenli sonsuz bir yıkıma neden olabileceğini bizlere gösteriyor. Mesela Ultron Watcher'la mücadele ederken bayağı bir zorlandı. Ancak ölüm taşı elinde olsaydı Watcher'ın gölge tarafını açığa çıkartıp onunla denk düşürür ve kendi güçleriyle birlikte işini kolay bir şekilde bitirebilirdi. Zaten çizgi roman referanslarına göre Thanos ve Hela sadece bu taşı kullanmak için özel bir eldiven geliştirmişti. Black Winter'ın Thor'a gösterdiği bu vizyonda Thanos bütün yenilmezlerin gölge tarafından bir ordu toplamıştı. Bu bahsettiğimiz sonsuzluk taşını Hela da kullanmıştı. Zaten Asgard'da doğrudan bağlantılı bir silah olduğu için gayet normal bir durum. Ayrıca şunu düşünün dostlar, Thanos bile bu taşın gücüne karşı kendi iradesine sahip çıkamıyordu. Şimdi Thanos 6 taşın gücüne karşı güçlü bir irade sergilemeyi başarmıştı. En azından MCU'da böyleydi. Hatta MCU'da bir noktada sahip olduğu onca güce rağmen taşları yok etmeyi başarmıştı. Ancak 8. taşın kendi iradesi olduğu için Thanos'u da etkisi altına alabiliyordu. Anlaşılan bu taş Lord of the Rings serisindeki güç yüzüğü gibi bir şeydi. Yani asıl sahibi bile taşın kendi iradesine karşı koyamıyordu. Zaten Deathstone ölülerin ruhu ve güçlü büyülerle yaratıldığı için bir de üzerine gerçeklik taşı da eklenince alın size sonsuz irade sahibi olan bir silah. Bu silahı ileride bir gün MCU'da görür müyüz bunu bilmiyorum ama Dark World'un Aether konusu biraz daha böyle farklı işlenseydi gelecekte kesinlikle görürdük. Deathstone'un bir diğer hikayesi ise yine gerçeklik taşıyla ortaya çıkmıştı ve Deadpool bu taşı kullanarak Thanos'u alt etmeyi başarmıştı. Gerçi burada hem bir oyundan hem de çizgi romanlardan bahsediyoruz. Deadpool'un kullandığı bu taş doğrudan kurguyu aşmasını sağlıyordu. Belki de her iki taşın ortak bir bağlantı noktası vardır ancak bu olasılık karakterlerin karanlık karşılığının ortaya çıkmasını daha da güçlendirebilir. Yani Deadpool'un elindeki taş gerçekten Deathstone mu yoksa çok ayrı bir taş mı bunu henüz bilmiyoruz. Ve burada yazılmış olan bütün karakterlerin kötü formlarından bahsediyoruz. Bu durumda iki farklı hikayesi var ancak 8. sonsuzluk taşı her halükarda aslında bilinen en güçlü sonsuzluk taşı oluyor. Yani her iki ihtimalde de taşların gücü gerçekten olağanüstü. Zaten 7. taşın bir gücü yoktu. Diğer 6 taşın gücü de kozmik varlıkların bir kısmına karşı işe yaramıyordu. Yani düşündüğümüz zaman 8. taşın her iki formu karşısında Beyonder bile olsa kazanma ihtimali var. Çünkü Asgardlıların kullandığı büyüler özellikle Odin ve babası Bor'dan bahsediyoruz zaman çizgisi dışında bile çalışıyordu. Yani bu da Beyond Multiverse demek oluyor. Aslında 8. taş hakkında bahsetmek istediğim bütün konular bunlardı. Burada hem MCU bağlantısından hem de çok özel 8. taşın hikayesini yeterince detaylı bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. Çizgi romanlarda Deathstone'a benzer bir şey Secret Wars'a tekrardan kullanılmıştı. Ancak bu taş bir tuzak gibiydi ve Thanos taşı kullandığı anda küle dönüşmüştü. Ancak MCU'da tam da istediğimiz şekilde işlenirse yani karanlık güçlere sahip olan büyülü bir taş kullanılırsa gerçekten efsane olabilirdi. Yani bir nevi Cartoon Network Universe Fusion Fall gibi olabilirdi. Zamanında bu oyunu bayağı bir oynardım ve Cartoon Network karakterleri kendilerinin kötü versiyonuyla mücadele ediyordu. Secret Wars'un bir noktasında böyle bir şey olmasını beklemiyorum ama çizgi romanlarda olacak. Evet dostlar şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.